Dubrovnik, Orta Çağ'dan günümüze ulaşan büyüleyici bir şehir. Mimarisi ve tarihi eserleriyle büyük zenginlik barındırıyorken, 1979 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmışken, 1991 yılında Yugoslavya'nın dağılmasıyla yaşanan iç savaşta Sırplar tarafından ağır tahribata uğruyor. 2005 yılına kadar süren restorasyon çalışmaları neticesinde eski görünüme kavuşuyor. Şehrin tarih kayıtlarında eski adı Ragusa diye biliniyor. Osmanlı, kentte kurulu devlet olan Ragusa Cumhuriyeti'ne ayrıcalıklar tanıyıp 443 yıl himayesinde tutuyor. Game of Thrones dizisinin birçok sahnesinin çekildiği yer olarak bilinirliğini artıran Dubrovnik, en çok turist çeken yerlerden biri olmaya devam ediyor. Dubrovnik gezimize ait detaylar şimdi başlıyor. İyi seyirler. İyi seyirler. 2022 yazında kısıtlı tatilimizi arabayla yurt dışına çıkarak değerlendirdik. 14 günde 14 şehir görerek Balkan ülkelerini gezdik. Bu video serisiyle yolculuğa dair tüm detayları anlatıyoruz. Bosna Hersek'ten Hırvatistan'a geçerken sınır polisinin tavırları tadımızı biraz kaçırsa da ülkeye girer girmez Dalmaçya adalarının bizi karşılaması keyfimizi yerine getirdi. Manzaralara bakmaktan araba kullanamaz olmuştuk ki sağ tarafta adaların harika göründüğü bir yerleşkeye doğru direksiyonu çevirdik. Biraz durakladıktan sonra buradaki manzaraya yukarıdan bakmak istedik ve drone'umuzu uçurduk. Yola devam ederken yine rastgele bir yerde durduk ve manzara yine harika çıktı. Bu şekilde devam edersek gün batmadan Dubrovnik'i göremeyeceğiz endişesiyle bir daha durmamak için sözleştik. Ve sonunda gelmiştik. Şehir merkezinden geçerek eski şehrin olduğu yere doğru ilerledik. Bu an Dubrovnik'le ilk karşılaştığımız andı. Gerçekliğine ve güzelliğine baka kalmıştık. Eski şehrin içine girmek için yürüdük. Şu kapıdan geçtikten sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyorduk. Orta Çağ'dan kalma duvarlara aval aval bakarak yüzümüzde anlamsız bir gülümseme ve mutlu bir hisle Dubrovnik'teydik.
Evet, bu kapıdan geçince de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kedisi misin sen? Sen kale kedisi misin sen? Gel buraya gel. Surların üstüne çıkmak için kişi başı 800 TL'lik bilet ücretiyle karşılaştık. Fakat bu parayı ödemek istemedik. Bunun yerine Eskişehir'i yukarıdan gören bir manzara bulmak daha iyi bir fikir gibi geldi bize. Ve bilmem kaç yüz merdiven yürüyerek yukarı çıktık. Ama istediğimiz manzarayı bulunca yorgunluğumuz geçti. Burada uzunca bir süre oturduk, fotoğraf çektik. Güneş de yüzünü gösterince daha iyi fotoğraflar yakalamak için Eskişehir'e tekrar indik. Şehirdeki kilisenin önünde bir düğün alayı ile karşılaştık. Söyledikleri bir şarkı çok hoşumuza gitmişti ki anlamına bakınca çok şaşırdık. Uzun süredir yoldaydık ve yorgunduk. Ancak bu şarkı bize dedi ki Hey duşo con brani. Yani hey tatlım bizi kim durdurabilir? Kim be? Bu güzel şarkıdan aldığımız enerjiyle gün batana kadar şehrin girebildiğimiz tüm sokaklarına girdik ve yürüdük. Konaklama çok pahalı olduğu için burada kalamadık. Sadece 4 saatlik otopark ücretine 600 TL ödeyince yemek bile yemeden Montenegro'ya doğru uzaklaştık. Kaç. Sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Bye. Gidiyorsun.